Yani obezite ameliyatı oldunuz, ameliyat olduktan sonra Bu süreci şöyle izliyorlar tabii ki. İnsanlara hayal satmıyorlar. Gerçekçi bir bakış açısıyla insanlara yaklaşıyorlar. obezite ameliyatlarından başka bir bölüm sunacağız bugün size. Bu bölümün adı estetik. Yani obezite ameliyatı oldunuz, ameliyat olduktan sonra %10 hastamızda sarkmalar oluyor. Çok kilolu hastalarda sarkmalar. Bunlar için de bir ameliyat yapıyoruz. Bunun adı da işte plastik cerrahi gidiyor. Karın sarkması için abdominoplasti, göğüsler için meme büyütme, meme küçültme veya bacaklarda sorunlar yaşıyor bazı. Kollarda da sorunlar yaşayabiliyor. Bu sorunlar için de plastik cerrahiye başvuruyor. Bu süreci aslında bizim üstlenmemizin sebebi ise ne biliyor musunuz? Bu sebep normalde biz plastik cerrahi hastalarına daha önce ki yaptığımız ameliyatlarda abdominoplastisini, memesini biz kendimiz üstleniyorduk. Fakat zaman geçince, plastik cerrahi bölümü gelişince plastik cerrahlar bu işlerde el atmaya başladılar. Doğal olarak da onlar yapıyordu. Fakat obezite ameliyatlarında en büyük sıkıntı normal insanlar gibi davranıldığı zaman obezite ameliyatlarından sonra yapılan ameliyatlarda sıkıntı yaşıyorsunuz. Onun üzerine biz bir klinik obezite estetik diye bir bölüm kurduk. Plastik cerrahlarımızla beraber biz obezite cerrahi olarak ameliyatlara girip bu hastanın daha öncesini bildiğimiz için sonrasında daha başarılı ameliyat yaptığımızı gördük. Sebep de şu, obezite yaptığımız hastalar gidip başka bir merkezde ameliyat olduğu zaman revizyon için bize geliyorlar. Bu da bizi çok zorluyor. Yani bir ameliyatın öncesi var, aynı tüp mide gibi. Sonra kilo alıp bize gelince zorlanıyoruz. Yine plastik cerrahide ameliyat olan insanlar gidip obezite ameliyat olmuş, zayıflamış, bizim hasta gitmiş başka bir merkeze ameliyat olduğu zaman geri tekrar bize geliyor. Ameliyat oldum, karnım şöyle oldu, göğsüm böyle oldu. Bunun revizyonunu yapıyoruz. Bu sefer de biz çok zorlanıyoruz. Onun için bir bölüm kurduk. Bölümün başında Hatice Hanım var. Hatice Hanım bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? Klinik obezite estetikle ben ilgileniyorum. Obezite ameliyatı olmuş hastalarımızda daha sonrasında sarkmalar meydana geliyor. Sarkmalar meydana geldiğinde hastalarımız bana ulaşıyor. Sonrasında bu süreci plastik cerrahlarımızla birlikte devam ettiriyoruz. Burada bir örneğimiz Ahmet Bey var. Ahmet Bey 4 yıl önce başka bir merkezde estetik ameliyatı olmuş. Çok memnun kalmamış. Tekrardan bize başvurdu. Şimdi sürecini Ahmet Bey'den dinleyelim. Şimdi şöyle Ahmet bizim 2015 hastamız. 2015'te ameliyatta kaç kiloydun Ahmet o zaman? 148. 148. Sonra kaça kadar düştün? 93 civarına düştüm. Düştün. Süreç devam ederken sarkmaların oldu. Evet. Ondan sonra senden devam edelim. Bundan yaklaşık 6-7 yıl önce Ali hocamın elinde tüp mide ameliyatı oldum. Ameliyat çok sancılıydı. Benim ilk ameliyat deneyimimdi. Fakat Ali hocanın o yapısı gereği, mizacı gereği hani o süreci güzel atlattık. Desteğini de gördüm o süreçte. Bundan yaklaşık 4 sene evvel de bir estetik cerrahi operasyona ihtiyacı duydum. Başka bir merkezde bu ameliyatı oldum. Bana göre bu süreç çok başarılı geçmedi. Yani %70 oranında bir başarı vardı. Ve ben 4 sene boyunca bu süreçle yaşamak zorunda kaldım. Doğru zamanı buldum ve Ali Hoca'ya tekrar ulaştım. Evet. Sağ olsun kendisi de bu konuda çok olumlu düşünceler belirtti. Çok güzel işler yapabileceğini söyledi. Karar verdim, her şey hazırdı ve ameliyatım oldum birkaç gün evvel. Şu an canım çok yanıyor ama bu süreci de atlatacağız, geçmişte kalacak. Ali Hoca'nın hani mizacı gereği insana umut veriyor, yeni sayfalar açmasına sebep oluyor. O sayfayı tabii ki sonrasında doldurmak bize kalıyor. Ben ilk ameliyattan itibaren kendisi benim için çok kıymetli bir insan. Hani hayatımda dönüm noktası oluşturmuş bir insan. Unutmayacağım bir insan. Çok teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda da. Bulgaristan'dan geliyorsun. Yani normalde İstanbul'da yaşıyorum. Bir iş vesilesi dolayısıyla Bulgaristan'a gitmiştim. Oradan geldim. Gelir gelmez direkt olarak size ulaştım. Ameliyatım oldum. Vücudu çok güzel. Ufak tefek bir ufak planlama hatası göğüs aşağıda olmuş herhalde. Evet. Onu yukarı kaldırdık. Ufak da bir operasyon yaptık. Ahmet gibi bir sürü hastamız var. Ahmet de tabii 7 yıl, 8 yıl olmuş. Bir dostluğu unutmamış bizi. Biz bu sayfaya Hatice Hanım kurunca da bizi görmüş, oradan da bize geldi. Biz de en iyi şekilde kendisine neler yapabileceğimizi, şöyle bir hayal, şimdi geldiğinde istekleri farklı. Evet. Bizdeki bunların hepsi olmaz.
şunlar olur. Normalini söyledik. Çünkü insanların bir hayalleri var, bir de gerçekler var. Yoksa biz herkesi 90-60-90 yapamayız. Ahmet zaten vücudu çok iyi. Üçgen vücuda sahip olmuş. Sporunu yapıyor, kendisine bakıyor. Yani tüp midenin gerçek örneği. Gerçekten sen tebrik ederim. Ya, bu vücuda sahip olmak da zor. Yani bana göre çok iyi. Ama yine de ufak bir tefek bir düzeltmeler yaptık. Peki bu bölüm için ne diyorsun? Gerekli mi? Biz bunu yapalım mı? Yapmayalım mı Ahmet? Ya şöyle ifade etmek gerekirse şunları söyleyebilirim. Mesele zaten insanın kendi nasıl iyi hissettiğiyle alakalı bir durum. Dışarıdan bakıldığı zaman ben iyi göründüğümün farkındaydım. Bununla alakalı çok olumlu dönüşler alıyordum fakat ben kendimi iyi hissetmiyordum. Bununla alakalı da bir uzman olarak hocama geldim. Onun da görüşlerini aldım. O da burada bir deformasyon, bir anormallik olduğunu gördü ve müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Bu süreci şöyle izliyorlar tabii ki. İnsanlara hayal satmıyorlar. Gerçekçi bir bakış açısıyla insanlara yaklaşıyorlar. Olabilecek en iyi şey veya olmayacak şeyleri dile getiriyorlar. Bu konuda benim bir ihtiyacım olduğunu dile getirdi hocam. Benim değindiğim noktalara kendisi de değindi. Bu vesileyle beraber karar almış olduk. Ben bundan sonraki sürecin iyi olacağına inanıyorum. Tabii ki şu an epey bir acı çekiyorum. Yaraların taze olmasından kaynaklı. Bu süreç geride kalacak. Bana geriye kalan tek şey daha iyi bir yapı olmuş olacak. O anlamda memnunum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Bu ameliyatlarda asıl önemli olan güven. Yani siz hastayı kendi kardeşiniz gibi görmezseniz başarı oranınız düşük olur. Çünkü Ahmet'in istekleri farklı. Bizim Ahmet'e yapacaklarımız farklı. Genelde plastik cerrahide insanlar çok mükemmel istiyorlar. Tabii mükemmeli yaratmak çok zor. Bunun için ameliyatlar yapıyoruz ama sizin internette gördüğünüz, resimde gördüğünüz insanların vücudunu kaldırdığınız zaman daha farklı şeyler görebiliyorsunuz. Ahmet'in gerçekten vücudu güzel. Kaldırdığı zaman, aynaya baktığı zaman kendi rahatsız olduğu için bu ameliyatı yaptık. Yoksa Ahmet'in dışarıdan görünüşünde herkes hayran bir vücuda sahip Ahmet. Ama kendi özbarış için, onun için diyorum ki yani hastalara işte umut edilenle gerçekler çok farklı. Mutlaka doktoru iyi araştırın, plastik cerrahide çok iyi araştırın. Araştırın. Geçmişe dönün. Kaç yıllık yapıyorlar, ne zaman yapıyorlar, ne zaman yapmışlar bunlara bakmanız lazım. Hatice Hanım son söz olarak. Klinik Obezite Estetik olarak her zaman yanınızdayız. İstediğiniz zaman numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Evet Ahmet sana çok teşekkür ediyorum. Geldiğin için, bizi tercih ettiğin için ve bu röportajı da verdiğin için. Klinik Obezite Estetik olarak gerçekten yanınızdayız. 7/24 arayabilirsiniz. Teşekkürler.